Fön makinesini 3'te çalıştırın, suratınıza tutun. Öyle bir sıcaklık. Mersi. Gül suyu sıkıyor. Tamam. Mersi. Yeşil pasaportumla çok sıkıntısız bir şekilde geçtim demek isterdim ama olmadı tabii ki de. Erbayin'de her şey ücretsiz. Yani yeme içme insanlar ihsan yapıyorlar. Buranın uzunluğu yaklaşık 6 kilometre. Dünyanın en eski mezarlığı. Türbeye girdik, çadır giydirdiler. Buraya girerken çadır giyilmesi gerekiyormuş. Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an Tahran'dayım. Biz Marziye ile buluştuk. Merhaba Marziye. Merhaba, herkese. Şimdi biz buradan önce İsfahan'a gideceğiz. Orada birazcık dinleneceğiz. Çünkü ben her gün ülke değiştiriyorum resmen. Pazartesiden beri, bugün Perşembe. Dinlendikten sonra yarın inşallah Erbayin yürüyüşü için Irak'a gideceğiz. Şimdi size ilk defa başıma gelen bir şey anlatacağım. İran'da uçaktan indik. İşte malum işte bizi tekerlekli sandalyeye oturtmaya çalışan şeyler falan filan. Neyse istemiyorum dedim. Ondan sonra tabii beni İngilizce, Türkçe bilmeyen bir adamın yanına verdiler. Biz yürüyoruz birlikte. Ondan sonra tekerlekli sandalyeli adam tekrar peşimizden böyle hızlı sürüp geldi, dedi niye oturmuyorsun, daha rahat değil mi falan. Hani anlıyorum parçasını ama işte ne miham dedim, yani istemiyorum dedim. Tamam dedi. Neyse biz adamla işte gittik. Bir şekilde telefonumu Wi-Fi'ye bağlattık. Marziye'ye iletişime geçtik, yerini söyledi falan. Ondan sonra neyse beni Marziye'ye teslim edince onun numarasını aldı. Ondan sonra dedi ki ben yardım ettim, bana para verin. Dedim devlet vermiyor mu size? Demiş ki tamam istiyorsanız verin, istemiyorsanız vermeyin ama hadi verseniz daha iyi olur gibi. Neyse biz de çok cüzi bir miktar verdik, yani 10 lira kadar, öyle söyleyeyim size. Çok değişik bir şey. Ondan sonra Marziye'yi tekrar aradı. Güya teyit edecek. İlk defa başıma geldi böyle bir şey. Enteresan. Buralara gelirseniz aklınızda bulunsun yani. Özellikle de engelli olanlar. Diğerlerine kimse bir şey istemiyor çünkü. Şimdi biz havalimanından terminale taksiyle gitmeye çalışıyoruz. 290.000 tümene gideceğiz. Marziye buna pahalı dedi. 290.000 tümen bizde yaklaşık 150 lira civarı. Hatta 150 lira bile değil. 130-140 lira gibi bir şey yapıyor. Ona pahalı dedi. Düşünün siz İran'da ulaşım ne kadar ucuz. Şimdi otogara geldik. Buradan paylaşımlı taksi bulduk bir tane. Ancak 3. kişiyi bekliyoruz. Eğer 3. kişi de gelirse kişi başı 500.000 tümen yiyeceğiz. İsfahan'a yaklaşık 5-6 saatmiş buradan. Yani bizim parayla yaklaşık 200 liraya falan denk geliyor. 3. kişi gelmezse bilmiyorum. Bana kalsa ben öder giderim de Marziye bakınıyor hala birileri var mı diye. Şoförden çok arayacak gibi duruyor. Okay, evet bulduk 3. kişi. Herkese selam. Büyük gün geldi. Bugün 2 Ağustos. Ben İran'a 31 Ağustos'ta geldim. 2 gündür İsfahan'dayım. Bugün İsfahan'dan Mehran'a gideceğiz. Yani Irak sınır kapısına gideceğiz. Oradan da artık Taksim olur ne olur bilmiyorum. Yürüyüş için olan noktalara gideceğiz. Şu an gerçekten rotayı tam olarak bilmiyorum. O yüzden net bir şey söyleyemeyeceğim. Yolda söyleyeceğim zaten mecburen. Taksi gelmişti. Ben aceleyle çekemedim. Marziye'nin annesi kapıdan çıkarken önce Kur'an'ı öptürdü. Sonra Kur'an'ı başımızın üstüne koydu. Yani Kur'an'ın altından geçirdi. Yolculuğa çıkarken hep öyle yapıyormuş İranlılar. Ve dönüşte biz ker olacakmışız. Yani bir nevi hacı gibi bir şey. Yani bu yürüyüş onlar için çok çok önemli. Gerçekten hani ben hiç bu kadar önemli olduğunu düşünmemiştim aslında yakından gözlemlemeyince. Bir aşk yani. Hani bunun başka bir açıklamasında olduğunu zannetmiyorum ben. Mesela dün akşam Marziye'nin babaannesine gittik. O kadar çok ağlıyordu ki hani ben de gitmek istiyorum falan. Yani böyle nasıl diyeyim, hani bize bazılarının hani hacca gidemeyince döktüğü gözyaşları var ya, işte aynısı ondan. İşte ben de dedim artık teyze ben senin yerine de yürüyeceğim, hiç merak etme. Ondan sonra işte defalarca böyle ellerimden öpüyor, gözlerimden öpüyor, başımdan öpüyor falan, böyle çok farklı bir atmosferdi yani bunu anlatmam çok mümkün değil. Öyle İnşallah güzel geçer. Birazcık tedirginim çünkü hava çok sıcak. Şu an dediğim gibi Ağustos'un 2'si. Biz oraya varana kadar, başlayana kadar büyük ihtimalle 3'ü 4'ü olacak. Yani bilmiyorum süreci, dediğim gibi. İşte sırtımızda bir
sırt çanta var. Biz Marziye'yle gerçi eşyalarımızı tek bir sırt çantasına topladık. Nöbetleşe taşıyacağız ama yine de tedirgin oluyorum açıkçası ama inşallah güzel olur diye ümit ediyorum. Çünkü benim çok yapmak istediğim bir şeydi bu. Yaşamak istediğim bir deneyimdi. Öyle bir yola çıktık. Bakalım Allah sonumuzu hayretsin inşallah. Güzel geçer. Otobüs yaklaşık 1,5 saat kadar gecikti. Biz bir otobüsle gidiyoruz. Geçen size göstermiştim. Geçenki videolarımda belki hatırlıyorsunuzdur. Daha geniş. Tek özelliği dediğim gibi koltukların daha rahat ve alanın daha geniş olması. Zaten şu an otobüste de sigara içilmiş. Biraz havasız. Otobüs 1,5 saat gecikti. Artık kaçta varır bilmiyorum. Bakalım. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Mesela biz otobüse binene kadar oturacağımız yerin numarasını falan bilmiyorduk. Hani öyle hiçbir şey belli değil. Sadece parayı ödedik, rezervasyon yaptırdık ve geldik. Bu. Hani her şey böyle rastgele gidiyor. Sabah namazı için bir yerde mola verdik ama inince resmen şok geçirdim. Hani normalde sabahleyin böyle bir esinti falan olur ya. Öyle bir şey yok. Burası aynı bildiğiniz gündüzki sıcak gibi. Yani sabah bile böyleyse ben gündüzünü hiç düşünemiyorum. Biz şimdi sınıra geldik. Yolculuk yaklaşık 14 saat sürdü. Çünkü otobüse bindik. Bir otobüse daha bindik sınıra gelmek için. Hava, nasıl anlatayım sıcaklığını? Fön makinesini 3'te çalıştırın, suratınıza tutun. Öyle bir sıcaklık. Şimdi bu sanırım Sadaka'nın yolculuğa çıkmadan önce faziletinden bahsediyor. Bakın burada da ıslatma hizmeti veriliyor. Hava çok sıcak olduğu için insanlar ıslatıyorlar. Ay, burada da gül suyu sıkıyor. Mersi. Gül suyu sıkıyor. Tamam. Mersi. Mis gibi gül suyu kokuyorum şu an. Ne güzel. Doğal tonik yaptık kendimize. Şimdi arkadaşlar ben yeşil pasaportla gireceğim. Ama Türk vatandaşları eğer yeşil pasaportunuz yoksa vizeyle girmek zorundasınız. Şöyle mesela Kuzey Irak'a girerken vize istemiyor. Ancak Kerbela, Necef oralar Bağdat yönetimine bağlı olduğu için yani Güney Irak yönetimi vize istiyor. Bunu da söylemiş olayım. Yeşil pasaportumla çok sıkıntısız bir şekilde geçtim demek isterdim ama olmadı tabii ki de. Ben İran'dan çıkarken bordo pasaportumu kullandım. Çünkü yeşil pasaportumda İran damgası olmasını istemediğim için. Sonra şeye geldik, Irak sınırına geldik. Onlar da bizi başka bir yere yönlendirdiler. Yani çünkü İran çıkışını bordo pasaportunda, girişi de yeşil pasaportta yapmam gerekiyordu. Onlar da yapmadılar. Bizi başka bir yere gönderdiler. Aradık. Sonra neyse yani çözüldü çok şükür. Adam Türkçe, Allah razı olsun, hoş geldiniz, güle güle falan dedi. Böyle Türkçe de biliyorlar. Çok mutlu oldum. Neyse içim rahatladı. Neyse şunu söyleyeyim. Pasaport göstermemiz gerekti, araya girdi. Wow. Ne oluyor? Yes. Vallahi duş alacağız burada yakın. Evet. Görüyorsunuz. Ay yerler pis. Neyse. Ay anlatamadım bir türlü. Arkadaşlar buraya hani nasıl biz Kuzey Irak'a vizesiz giriyoruz deyip mesela buraya girmişler. Bir şekilde Güney Irak'takiler de dikkat etmemiş. Hapiste yatan insanlar var yani. Aman diyeyim, dikkat edin. Ya dikkat edelim. Böyle iki pasaport kullanmak istiyorsanız mecbur böyle şeylere katlanacaksınız. Yapacak bir şey yok. Ya da böyle şeylere katlanacağız artık. Yapacak bir şey yok. Umarım daha fazla sıkıntı yaşamam. Aynı sıkıntıyı İran'a bir kere daha girerken yaşar mıyım bilmiyorum. İnşallah yaşanmaz artık. Pardon. Kakşit. Şimdi buradan sim kart alacağız. Ama ortam o kadar gürültülü ki. Erbayin'de her şey ücretsiz. Yani yeme içme insanlar ihsan yapıyorlar. Bakın. Bakın bu beyefendi de insanları ihsan yaptığı yere çağırıyor. Yallah hanım ta'am diye.
İnsanlar uzun süre para biriktiriyorlar bu ihsanları yapabilmek için. Bakın. Pardon. Burada da dağıtıyorlar. Umarım gösterebiliyorumdur. Çünkü Erbay'ın yürüyüşü Şialar için çok kutsal bir ibadet. Yani hac kadar hükmü var. Erbay'ın felsefesini de müsait bulduğum bir zamanda anlatacağım. Evet, oruç sanırım patlıcan oluyor. Bakalım, böyle pilavlı milavlı bir yemek aldık. Daha kahvaltı da yapmadık zaten. Hoş yapabilecek gibi de durmuyoruz. Şunu bir yiyelim. Irak çayı dağıtıyorlar. Yani çay. Az önce yediğimiz şey de bamyaymış ya. Ben patlıcan zannettim. Öyle bir yerden otobüse bindik, Necef otobüsüne. Anlatamam, resmen tarlanın içinden bindik yani. Rüzgar bir taraftan, işte kum savuruyor, gözümün içi, gözüm, ağzım, burnum kum doldu. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Nasıl olur bu yolculuk? Yerler hem yukarıdan aşağı böyle su veriyorlar serinletmek için, ama o da yerde çamur olmuş falan filan. Neyse, inşallah güzel olacak, güzel tarafından bakalım. Bizi otobüsten indirdiler, böyle bir yere getirdiler. Yemek vereceklermiş. Öncesinde de su ve hurma vermişlerdi. Otobüsü durdurup da. Rice and fasulye. Okey. Pilav ve fasulye. İnşallah her gördüğümüzü yiyip midemizi bozmayız. Böyle bir yere girdik. Sanırım burası bir ev avlusu mu artık nedir bilmiyorum. Yere oturduk, yiyeceğiz şimdi. Şimdi Necep'e geldik. Ağay malaki. Allah. Yaklaşık 5 küsur saat sürdü. Bunlar da karıştı. Farsça mı konuşacak? İngilizce mi bilemiyor. Para değişimi yapamamıştık. O yüzden otobüs birazcık karıştı. İşte dolar alır mısınız, almaz mısınız falan. Neyse, halloldu da. Anam, burası iyi böyle. Sıcağı mı desem, kötü kokuyu mu desem bilmiyorum. Şimdi dünyanın en büyük mezarlığı olan Vadi-i Selam'ı ziyaret edeceğiz. Burada Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti Salih'in mezarlarının olduğuna inanılıyor. Evet, Hazreti Ali'nin mezarı da yakındaymış. Orayı da ziyaret edeceğiz. Buranın uzunluğu yaklaşık 6 kilometre. Dünyanın en eski mezarlığı. Bu mezarlıkta birçok Şii alim ve imamlar da varmış. Buralar çok sessiz, ilginç bir şekilde. Otobüsten indik. Direkt buraya geçtik. Hiç yani dinlenmeden etmeden. Zaten hep böyle olacak büyük ihtimal. Çünkü henüz dinlenebileceğimiz bir yerde yok. İnsanların buraya gelen ziyaretçilere açtığı yerlere mukep deniyor. Biz o mukeplerden birini bulacağız büyük ihtimal. Tabii Kur'an okunuyor da nereden geliyor bilmiyorum. Biz şimdi Hazreti Ali'nin mezarına doğru gidiyoruz. Erbay'ın yürüyüşü sefer ayının 7'si ile 20'si arasında gerçekleştiriliyor. Bizim şansımız şu ki erken geldik. Normalde buralar çok daha kalabalık oluyormuş o zamanlar. Genellikle hani baktığım istatistiklere göre 20 milyonun üzerinde insan katılıyor bu yürüyüşe. Sadece Şialar değil, Sünniler, Hristiyanlar, Ezidiler, hatta Zerdüşler de katılıyorlarmış. O yüzden dünyanın en büyük dini yürüyüşü olarak adlandırılıyor. Şöyle bir su bulsak ne güzel olur var ya. Kokusu çok ağır. Benzin kokuyor ama. Sokaklar. Yerler kum. Ay.
Üstümüze sürüyorlar. Ay. Sıkıştık. Ben burada nasıl bastonla yürüyeceğim hiç bilmiyorum. Bulduk. Evet. Hazreti Ali'nin türbesinin olduğu yere geldik. Marziye şimdi daha güzel fotoğraf çekecek de ben de şöyle bir etrafı göstereyim. Şöyle. Yalnız Hazreti Ali'nin mezarının tam olarak burada olup olmadığı bilinmiyormuş. Onu da söylemiş olayım. Öyle bir yer. Sonra Marziye'nin çektiklerinden daha detaylı göstereceğim. Benden bu kadar oluyor. Az önce Haram-ı Şerif'e girerken oradaki güvenlik görevlisi bize biraz hızlı çabuk olun diye de Marziye'de görmüyor dedi. Kadın da böyle özür dilerim dercesine böyle bir dokundu bana. نادي عليا مظهر العجائب نادي عليا مظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب تجد عونا لك في النوائب. Çok gürültü var. Yani ya hoparlör gürültüsü ya klima gürültüsü ya da her ikisi birden. O yüzden görmeyen birisi için tek başına hareket etmek imkansıza yakın bir şey yani. Hem çok kalabalık. Bir nizam intizam yok, bir şey yok. Türbeye girdik, çadır giydirdiler. Buraya girerken çadır giyilmesi gerekiyormuş. Şu an perperişanım yani öyle söyleyeyim size. Böyle Allah. Bak uzun da geliyor. Herkes birbirine takılacak. Bilemedim nasıl olacak. Marziye de sırt çantasını emanete bırakmaya gitti. Ben de onu bekliyorum. Ama bu çok zor. Sıcağı tarif edemiyorum zaten. Çok sıcak. Kıyafetlerin üstüne bir de bu. Yani bir de kadın yardım edeyim derken yani bunu üst kafama takmama yardım edeyim derken saçımı başımı çekti bir güzel. Yine bir güvenlikten geçeceğiz. Bu 3 oldu. Bastonu da emanete bırakın demişler. Kızlar yani. O da yasakmış. Şurada bayılıp düşmezsem iyi.
mezarının olduğu duvar açılacakmış. Erkekler namaz kıldıktan sonra kıldılar şimdi. Herkes onun açılmasını bekliyor. Çok feci bir izdiham yani, anlatamam. Görüyorsunuz. Şimdi kendimi göstermeden anlatacağım. Kusura bakmayın. Şu an biz hala İmam Ali Türbesi'nin içindeyiz. Başıma gelen bir şey anlatmam lazım. Şimdi biz içeri girdik. Yaklaşık 3-4 tane güvenlikten geçtik. Ondan sonra işte elimde kamera da vardı ama kimse demedi ki kamera yasak. Ondan sonra sonuncusuna geldik. Kadın işte elimde kamerayı gördü. Sonra işte sinirli çantamı karıştırdı. Ne var ne yok çıkarttı tekrar. İşte powerbank'ımı, kameramın bandını aldı. Marziye dedi ki git buna emanete ver. Sen de geç burada otur. Neyse Marziye gitti gelmez. Ondan sonra işte sürekli insanlar giriyor çıkıyor falan. En sonunda bana dediler ki hadi çık artık. Yallah. Haydi harekat dediler. Bakın dedim ben görmüyorum. Arkadaşımı bulamam. Arkadaşımın interneti de yok dedim ki gerçekten Marziye'yi benim internetime bağlayamadık yani bir türlü. Neyse iyi hadi otur dediler tekrar. Oturuyorum. Bu sefer işte başkaları geldi. Kimisi diyor ki hanım işte hadi culus, hanım hadi namaz, hanım hadi bilmem ne. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Biri oradan çekiştiriyor, biri oradan çekiştiriyor. Neyse işte en sonunda Marziye geldi ama yaklaşık 1 saat. Ben orada akla karayı seçtim. Hani bilginiz olsun. Gelirseniz powerbank, efendime söyleyeyim kamera bunları sokmak yasak. Yani ilk başından söyleseydi bu olmayacaktı yani. Neyse. Burada konser var herhalde. Şimdi biz kendimize kalacak bir mukep arıyoruz. Hala bulamadık. Pardon. O kadar kalabalık ki bassan o yürümem imkansıza yakın bir şey. Şöyle şuradan çorba aldık. Mercimekli, içinde her şey var. Pirinç. Ondan sonra bir de dedim ki Allah'ım böyle tatlı bir şey olsa. Sonra Marziye önce üzümü getirdi. Irak üzümü. Sonra da hurma getirdi sağ olsun. Bir de çay bulsak mis. Ondan sonra bir de kalacak yer bulsak nurun ala nur yani.
Şöyle söyleyeyim, şu an burada sıcaklık sanırım daha yeni 30 dereceye falan düştü. Buralar böyle bir kaos içinde. Çok fena. Duyuyorsunuz sesleri falan. Mütemadiyen böyle polisler düzeni sağlamaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Bu sesin başka bir izahı yok. Neyse bakayım, ben şunları bir midyeye indireyim, sonrasına bakacağız. Kalacak bir yer bulduk. Böyle nasıl diyeyim, geniş bir kaldırıma böyle battaniye falan sermişler. Büyük ihtimal perde merde çekmişler. Kimse görmez diye ümit ediyorum. Yani inşallah. Şöyle bir battaniye, yastık falan verdiler işte. Neyse, buna şükür. 30 saatin sonunda inşallah şöyle bir yatabileceğiz. Artık yer mer büyük ihtimal fark etmem diye düşünüyorum.